Evet, şimdi Amerikalı bir arkadaşımla kafede oturuyorum ve kendisine yeni bir telefon aldı, iPhone 16. Ben de ona güle güle kullan demek istedim fakat bunun İngilizce karşılığını bilemedim. O yüzden dedim ki ben bu konuyla ilgili sizlere bir video çekeyim. Evet arkadaşlar, ben English Central'dan Gamze, kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu eve gittiğim zaman devam ettireceğim. Bu arada güle güle kullanı nasıl söyleyebiliriz İngilizce'de? Genelde enjoy it deniyor veya make the most of it şeklinde kullanabiliriz. Bence tam böyle güle güle kullan karşılığını vermiyor ama olduğu kadar. Evet, ben şimdi eve geldim. Bir süre düşündüm, ufak böyle bir hazırlığımı yaptım. Amerika'da birileriyle konuşurken İngilizce tam karşılığı olmayan Türkçe hangi kalıplar, cümleler var onları toparladım. Şimdi de sizlerle paylaşmaya hazırım. Mesela Türkçe'de konuşurken hayırlısı olsun ya deyip geçiyoruz bazen. Bunun tam İngilizce karşılığı bana yeterli gelmiyor. Let's hope for the best. Yani en iyisi olur umarım şeklinde tam olarak çevriliyor. Ama direkt hayırlısı olsuna karşılık bu gelebilir diyebiliriz. Bir de fingers crossed kullanılıyor. Fingers crossed. Bu da dilek tutmak gibi, hani umarım en iyisi olur tarzında bir anlam ifade ediyor. İnşallah. İnşallah yerine aslında direkt umarımın çevirisi var. Hopefully kullanılıyor. Bir de God willing inşallah yerine kullanılabilir ama ben açıkçası hiç duymadım. Genelde hopefully kullanılıyor. Amerika'da kullanamadığım için üzüldüğüm bir cümle var ki bence hepiniz beni anlayacaksınız. Kolay gelsin. Yani o kadar üzülüyorum ki bir restorana gidiyoruz, işte binada çalışanlar var, onlara falan kolay gelsin demek istiyorum. Ama onun yerine İngilizce'de take it easy veya good luck with that kullanılıyor ama bence kesinlikle kolay gelsinin yerini hiçbir şey tutamaz. Of ya, gına geldi. Buradaki gına geldi'nin çevirisi aslında İngilizce'de var. O da I'm fed up demek. Bu sık kullanılan bir kalıp. Veya bıktım ya içinde I'm so done with this de kullanılabiliyor. Başka bir örnek, bir tane arkadaşımın green card'ı çıktı, eline ulaştı kart. Ona diyeceğim ki ay sonunda gözün aydın. Gözün aydın yerine de good for you, congrats, cheers kullanılıyor. Congrats, congratulations'ın daha böyle kısa biçimde okunuşu. O da aslında tebrikler demek. Düşünsene. Green card'ım geldi. Tebrikler. Bence geçmiyor. Sizce geçiyor mu? Gözün aydın ile bir değil. Mesela birisi geldi benim evimde bardağı düşürdü, kırdı. Diyeceğim ki canın sağ olsun. Senden önemli mi? İngilizce'de de no worries as long as you're okay. Yani problem yok, endişelenmene gerek yok tarzında söyleyebiliriz. Sabrın sonu selamettir. Bunu hiç Türkçe'de kullandınız mı bilmiyorum ama İngilizce çevirisi bence çok benzer. Good things come to those who wait. Yani iyi şeyler bekleyenlere gelir demek. Mesela başka bir örnek, işte başıma böyle güzel şeyler geldi, çok mutluyum, dünyalar benim oldu. Buradaki dünyalar benim oldu yerine de İngilizce'de I am over the moon kullanılıyor. Ayın üstündeyim demek. Yani çok mutluyum anlamında kullanılan bir kalıp. Veya I feel like I won the lottery. Hani piyangoyu kazanmışım gibi falan da kullanılabilir. Türkiye'de yine kullanmayı çok sevdiğim bir kalıp. Ay aman nazar değmesin. Amerikalılarla da bazen konuşurken böyle dilimi ısırıyorum, tahtaya vuruyorum, kulağımı çekiyorum, bildiğiniz tüm tuşlara basıyorum. Ama bence anlıyorlardır. Çünkü nazar değmesinin İngilizce'deki karşılığı knock on the wood. Yani tahtaya vur demek. Bazen de don't jinx it veya I hope it doesn't jinx it kullanılıyor. Buradaki jinx aslında şey gibi. Hani totem yaparsın da totemin bozulmasını istersin ya. Hani öyle bir şey gibi ama don't jinx it diye kullanılabiliyor. Kısmetse olur. If it's meant to be, it will happen. Yani olacağı varsa olur demek. Veya fate will decide. Kader karar verecektir. Bu biraz kro gibi oldu. Siz diğerini kullanın. If it's meant to be, it will happen. Aklıma yattı nasıl kullanılıyor peki? İngilizce'de it makes sense to me veya I'm convinced diyebiliriz. Bendeki de şans işte. Bunu nasıl söyleriz İngilizce'de? Story of my life şeklinde ifade ediyorlar. Ay bence bu da çok önemli. Ellerine sağlık. Genelde well done falan diyorlar. Hani birisi yemek yaptığı zaman thank you diyorsun, teşekkür ediyorsun. Öyle eline sağlık, ne güzel olmuş. Çok fazla karşılaşmadım. Tamam ya, anladık. Bunun tam çevirisi var aslında İngilizce'de. Alright, we get it. Okay? We get it. I get it. Tamam. Ya sana zahmet arkandan telefonumu verir misin? Could you do me a favor? Sana zahmet değil aslında ama hani bana bir iyilik yapar mısın demek. Sana zahmet yerine burada bu kullanılıyor. Ya nasıl böyle bir şey söyler? Benim bunu kafam almıyor. Bunu nasıl söyleriz İngilizce'de? Kafam almıyor terimine. I just can't get my head around it diyebiliriz. Yüzsüz bu, yüzsüz, utanmaz içinde shameless kullanabiliriz.
Evet arkadaşlar, benim toparlayabildiklerim bu kadardı. Sizlerin de aklına başka örnekler gelirse yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada yine bu videomuzda da 2 kişiye 1 aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Bu üyeliği kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara en çok sevdiğin kelimeyi yaz veya aynı bu şekilde birkaç terim yaz. Tam Türkçe karşılığı veya İngilizce karşılığı olmayan yorumlar arasından 10. ve 30. yorumu atan kişilere hediyelerimizi iletiyor olacağız. Benim bu videomuzda bahsettiğim İngilizce'de günlük hayatta kullanabileceğiniz kelimeleri, cümleleri, kalıpları ve daha fazlasını English Central uygulaması içerisinden öğrenebilirsiniz. Dilerseniz 30.000'den fazla eğitici videolarımızı izleyerek kelime çalışmaları yapabilirsiniz. Yapay zeka öğretmenimiz Mimi ile sohbet edebilirsiniz veya alanında uzman deneyimli öğretmenlerimizle birebir dersler yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bu arada eğer bilmiyorsanız English Central'a ilk kayıt olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi sunuyoruz. Bu deneme dersi sayesinde sizler English Central'a nasıl ilerlediğini gözlemlemiş oluyorsunuz. Bizler de sizlerin İngilizce seviyenizi belirliyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. See you!